Sümerliler inançları gereği yükseklere taparlar ve yer ile göğü bağlayan kutsal bir ağacın varlığına inanırlardı. Tanrı Dağı diye adlandırdıkları bu kuleyi dünyanın 7 harikasından biri olarak Babil'in asma bahçelerinin içine yapmışlardır. Bu kuleyi zamanımızdan 5000 yıl kadar önce Tanrı Marduk adına yapmışlardır. Kule ilk olarak 90 metre genişliğe ve 90 metre yüksekliğe sahip 7 katlı bir bina olarak inşa edilmişti. Birinci kat taşı 33 metre, ikinci kat ateşi 18 metre, üçüncü kat bitkileri 6 metre, dördüncü kat hayvanları 6 metre, beşinci kat insanları 6 metre, altıncı kat gökyüzünü 6 metre ve yedinci katta melekleri 15 metre sembolize ederdi. Bir insanın bütün bunları öğrenip anladıktan sonra yani 7 basamağı sırayla çıktıktan sonra Babil tanrısı Marduk'a ulaşabileceği düşünülürdü. İnançlarına göre Marduk insanlara sadece orada görünürdü. Ama onun görünmesine sıradan ölümlüler dayanamazdı. Bu nedenle tapınmaya gelen halktan kişiler birinci kata çıkabilirlerdi. Bundan sonraki üst katlara sadece rahipler çıkabilirdi. Çevresinde ise rahip sarayları, ambarlar, konuk odaları, Tanrı Marduk adına yapılmış olan diğer tapınak, Esagila'ya giden aslanlı geçit ve dini tören yolu bulunuyordu. O dönemde Babil'i işgal eden Tikulti, Ninurta, Sargon, Sanherib ve Assurbanipal kuleyi yıkmış ve tahrip etmişlerdi. Babil kralları Nabopolassar ve Nabukadnezar tarafından kule yeniden yapıldı. Ancak milattan önce 479'da Babil'i fetheden Pers kralı Xerkes kuleyi yıkmasından sonra ne yazık ki kule tekrar onarılamadı. Sonrasında Büyük İskender Babil'e geldiğinde kulenin o harap haline bile hayran kaldı ve kuleyi eski haline getirmeye karar verdi. Büyük İskender kulenin enkazı için 10.000 kişiyi 2 ay boyunca çalıştırarak molozları temizletti. Onarımı da Büyük İskender'in ölümüne kadar sürdü. İslami kaynaklara göre Kur'an'da Hazreti Musa, Firavun, Karun, Haman ve kerpiçten yapılan bir kule aynı hikayenin içinde anlatılmaktadır. Farklı coğrafya ve tarihsel dilimlere ait bu öğelerin uyumunu sağlamak amacıyla bazı yorumcular kulenin piramit olabileceğini söyleseler de Mısır piramitlerinin ne mimarisi kuleye benzer ne de inşaatında kullanılan malzemeler Kur'an'da bahsedildiği gibi kilden yapılmıştır. Hikaye Tevrat'taki ile benzerlik göstermesine rağmen Babil'de değil, Hazreti Musa'nın yaşadığı dönemde Mısır'da geçmektedir. Tevrat'ta Firavun Haman'a kendisine kilden bir kule inşaat yapmasını, çıkıp Hazreti Musa'nın tanrısına bakacağını söyler Babil'den. Yakut el-Hamavi'nin yazılarında ve Lisan el-Arap'ta da bahsedilir. Öyküye göre tüm insanlar rüzgarın önüne katılarak bir yere toplanırlar. Buraya sonradan Babil denir. Babil'de insanlara Allah tarafından değişik lisanlar tahsis edilir ve yeniden rüzgarla geldikleri yerlere dağıtılırlar. 9. yüzyıl İslam tarihçilerinden El-Tabari'nin Peygamberler ve Krallar Tarihi adlı eserinde hikayeye göre Nemrut Babil'de bir kule inşa ettirir. Tanrı bu inşa edilen kuleyi yıkar ve o zamana kadar aynı dili konuşan insanların dilini böler ve 72 dile ayırdığını belirtir. 13. yüzyıl İslam tarihçilerinden
Ebu el-Fida da aynı hikayeden bahseder. İbrahim'in atası Hud'un kendisi dili olan İbranice'yi korumasına izin verildiğini ekler. Yahudi ve Hristiyan kaynaklarına göre Tanah ve Eski Ahit iki dinden benzerlik gösterdiği için Babil konusu aynıdır. Tevrat'ın yaratılış kısmında Babil Kulesi'nden bahsedilir. Nuh'un oğulları büyük tufandan sonra Sümer'e yerleşmiş, burada şehir ve göklere kadar yükselen bir kule yapmak istemişlerdir. Efsaneye göre Tanrı kendisine ulaşmaya çalışan insanların kendini beğenmişliğine, kibirli olmalarına kızar ve o zamana kadar tek dil konuşmakta olan insanların dillerini karıştırarak birbirlerini anlamalarını engeller. Kulenin yıkılışına dair Tevrat'ta anlatılan bir bilgi yoktur. Ancak Jübiles veya Leptogenesis olarak bilinen Yahudi belgelerinde bu bilgi aktarılır. Dini bir bakış açısıyla bu hikaye genellikle insanın kusurluluğunu Tanrı'nın kusursuzluğu ile kıyaslamak ve dünyadaki yüzlerce dilin kökeninin nereden geldiğini açıklamak amacıyla kullanılmıştır.